Bu videoyu çekmek için yaklaşık 4 hafta bekledim. Çünkü karşına geçip sana hayatım tamamen değişti, her şey harika oldu demek istemedim. Bu doğru olmazdı. Bugün sana Tantra sayesinde kusursuz biri olduğumu anlatmayacağım. Sana hayatımda gerçekten ne değişti onu anlatacağım. Bazen hayatımız bir noktada tıkanır ve sonrasında kulakları sağır eden bir sessizlik başlar. Aşk, dostluk, para, fırsatlar etrafımızdan birer birer çekilir. Ve belki de yıllar sürecek mistik bir yalnızlığın içinde buluruz kendimizi. Sonra hayatımızda hiç ummadığımız bir anda öyle bir mucize olur ki yeniden tatlı bir hareket başlar. Ama bu kez eskisinden çok daha başka bir biz çıkar hayat sahnesine. Bu videoda sana yıllar süren yalnızlığımın ardından hayatıma dokunan mucizeyi ve onunla birlikte küllerimden nasıl yeniden doğduğumu anlatacağım. Yalnızlık dönemine nasıl girdim ve o dönemde neler yaşadım? Kendimi nasıl geliştirdim? İnsanlar hayatımdan neden çıktı? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sana. Şimdi öncelikle yalnızlık dönemine nasıl girdiğimden bahsedeyim. Ben aslında yapı olarak mesafeli biri olmama rağmen etrafımda çok fazla arkadaşım vardı. Her zaman sohbet etmeyi seven, etrafında ne kadar çok insan olursa o kadar iyi olacağını düşünen, yani geniş bir çevrenin bana çok güzel avantajlar sağlayacağını düşünen biriydim. İnsanlarla çok kolay bir şekilde iletişim kurabilir ve arkadaş olabilirdim. Bir şekilde genişlemiş çevrem ve ben oldukça mutluyduk. İnsan kendini çok arkadaşı olduğu zaman o yalnızlığın içine düşmekten kurtarıyor gibi. Yani kendisiyle yüzleşmesine neden olacak o yalnızlıktan biraz kaçmak için aslında kalabalıkların içine giriyor diye düşünüyorum. Her neyse bir şekilde çok fazla arkadaşı olan, çok fazla yer gezen, kesinlikle yerinde duramayan biriydim. Sonrasında hayat bir şekilde etrafımdaki bütün insanları, bütün arkadaşlarımı, bütün çevremi benden teker teker koparmaya başladı. Bunun nedenini elbette ki başlarda anlayamadım. Yani sorun bende miydi? Yoksa onlarda mıydı? Yoksa her iki tarafta mıydı? Bunları sorgulamakla geçti bir süre. Tabii o zamanlar bilmiyordum ki hayat insanı kendisiyle yüzleşmesi, belki frekansını yükseltmesi, belki hayatını değiştirmesi, yeni bir sayfa açması için aslında ait olduğunu düşündüğü o kalabalığın içinden bir şekilde çekip çıkarmak zorunda. Yani seni oradan çıkarıp aslında ait olduğun yere koymak gibi düşünebilirsin. Yani aslında hayatın yapmaya çalıştığı şey bu. Tabii ki bunu o zamanlar bilmiyordum. Yavaş yavaş yalnız kalmaya başladım. Bütün arkadaşlarım gitti. En yakın arkadaşlarım da dahil. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Onlar kötü insanlardı ya da bir şekilde işte nasıl desem, ya onları kötülemek anlamında söylemiyorum, anlatmıyorum bunları kesinlikle. Yani böyle anlaşılmasını istemem. Ama o zamanlar benim için uygun olan kişiler ya da birbirimiz için uygun olduğumuzu düşündüğümüz ortamlar artık oradan çıkmak gerekiyordu demek ki. İşte hayatın hazırladığı sürprizler. Sonra tabii ki ben yalnız kaldım. Önce bu konuda kendimi çok sorguladım. Acaba hata bende mi diye sorguladım. Karşı tarafı sorguladım, kendimi sorguladım. Yani arkadaşlık, dostluk her anlamda düşünebilirsin. Bu sorgulamaların sonucunda aslında o sorgulama yolu beni daha farklı, daha mistik bir yola soktu. Kendimi tanımak, kendimi geliştirmek ve bir takım öğretilerle tanışmak anlamında beni oldukça güzel bir yola soktu diyebilirim. Önceleri yalnızlık, yani çok kısa bir süre yalnızlık koydu, evet. Yani çünkü yalnız kaldığında kendine yüzleşmen gerekiyor ve bu dünyanın en zor şeyi diyebilirim. Ama sonra o yalnızlığa alışmaya başladım. Hatta o yalnızlık hali hoşuma gitmeye başladı. Çünkü neden biliyor musun dostum? Yalnız kaldığın zaman yani eğer hani o ilk başlardaki sıkıntılı dönemi atlatabilirsen, kendine yüzleşecek o cesareti bulabilirsen, sonrasında o kadar keyif alıyorsun ki öğrendikçe öğrenesin geliyor, yeni bir şeyler keşfediyorsun, kendini tanımaya başlıyorsun ve bu durum benim hoşuma gitmeye başladı. Bir süre bu şekilde devam ettim. Artık kendimle vakit geçirmek benim için çok keyifli bir şeydi. Tabii ki
yine insanlarla konuşuyordum. Yine arkadaşlarım oldu. Onlarla bir takım planlar yapıyordum. Fakat şunu fark ettim. Eskisi kadar keyif almıyordum artık. Yani tek başıma yaptığım planlar bana daha çok keyif vermeye başlamıştı. Tabii ki insanız. Hepimizin sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bir takım insanlarla tanışmaya, bir şeyler paylaşmaya. Bu ayrı bir konu. İşte bu dönemde bu daldığım bu manevi dünya, işte mistik dünya beni çok kendine çekti, çok derinlerine çekti ve okudukça okudum, öğrendikçe öğrendim, bir takım şeyler yaptım. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Çok fazla şey öğrendim. Tam olarak o frekansa uyumlanmaya başladığım için o frekanstaki insanlarla artık muhabbet etmeye, konuşmaya başladım. Fakat henüz daha dostluk yok. Daha bir samimiyet yok. Yani arkadaşlık sadece bir tanışıklık gibi, bir muhabbet gibi. Adını koymaya gerek yok. Yani illa her şeyin adını koymaya, sıfatlandırmaya, sınıflandırmaya gerek yok. Çok güzel muhabbetler, çok güzel dostluklar ve paylaşımlar oldu aslında bir takım insanlarla ve eski çevremdeki insanlarla alakası olmayan, çok daha derin sohbetler yapabildiğim, dediğim gibi yanlış anlaşılmasın, yani o insanlar kötü olduğundan ya da onları küçümsediğim için falan asla değil. Mutlaka birbirimize bir şeyler katmışızdır. İyi anlamda, kötü anlamda. Ama artık hani sen biraz değişiyorsun. Yani sohbetlerin değişiyor, keyif aldığın konular değişiyor. Karşındaki insan da o şekilde bir sohbet ortamı olduğu zaman daha çok keyif alıyorsun. Yani o frekansla uyumlanabiliyorsun. Aynı rezonansa girebiliyorsun o insanla ve şunu fark ediyorsun. Artık eski çevreyle olmuyor. Yani o insanlarla artık devam edemiyorsun. Bir şekilde ortak bir nokta bulamıyorsun. Bu anlamda ne yaptık? İşte böyle bir frekans değişikliği diyelim. Böyle bir frekans değişikliği yaşadım. İşte dediğim gibi o tarz insanlarla tanışmaya, sohbet etmeye başladım. Onlar bana bir şeyler kattı. Ben onlara belki naçizane bir şeyler katmışımdır. Yani bu yalnızlık dönemi bu şekilde geçti. Fakat biraz tabii ki uzun sürdü. Hatta çevremdeki insanlar, yani Sibel ne yapıyorsun? Neden kendini kapattın? Sen ne kadar gezen, tozan, sosyal bir insandın. İşte çok kötü olduğumu düşünenler oldu, psikolojik problemler yaşadığımı düşünenler oldu. Halbuki ben çok keyfim yerindeydi. Tabii ki bu arada çok büyük sorunlarla mücadele ediyordum. Bunlara şu anda hiç girmiyorum. Çok uzun konular. Yani gerçekten çok sıkıntılı, çok kötü durumlarla mücadele ederken ama enerjim bir taraftan güzeldi. Çünkü ben kendimle vakit geçiriyordum. Dünyanın en güzel şeyi bu yani. Dünyadaki en değerli şey sensin ve kendinle vakit geçiriyorsun. Bu gerçekten çok kıymetli bir şeydi benim için. Neyse, bu şekilde kendimi geliştirdim. Geliştirmeye çalıştım. Tabii ki daha yol çok uzun. Ama bayağı bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. İşte o sırada YouTube videoları çekmeye başladım. YouTube'a girdim. Bir şeyleri naçizane anlatmaya başladım ki zaten YouTube'a girme sebebim ilk başlarda aslında bu kişisel dönüşüm yolculuğunu bir şekilde burada belgelemek ve geriye dönüp baktığımda ne kadar yol kat ettiğimi görebilmek adına çıktığım bu yolda çok güzel sizlerle tanıştım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Sizlerin desteği çok oldu bu konuda. Yani gerçekten iyi ki çıkmışım diyorum bu yola. Sonrasında işte romanlar yazdım, senaryolar falan, böyle değişik şeylerle uğraştım. Hem bu bana çok iyi geldi hem de güzel bir kanal oluşturdum kendime YouTube anlamında. Yani yaklaşık bir 4-5 yılım bu şekilde geçti. Ama tabii ki sonuçta ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Sosyalleşmeye de ihtiyacımız var. Eski çevre, eski insanlar tamamen hayatımdan çıktı. Bakın, tamamen diyorum. Tamamen çıktı. Yani artık eskiye dair çok az izler var. Öyle söyleyebilirim. Yani resmen sanki böyle sistem, bir tarla düşün. Tarlayı tamamen bütün her şeyden arındırdı, temizledi. Biraz nadasa bıraktı. Böyle bir dinlendirdi o toprakları. Sonrasında tam yeni tohumların ekildiği döneme geliyoruz şimdi. Dedi ki, tamam, sen artık yeterince sadeleştin. Alanını temizledin. Dinlendirdin. Şimdi dedi, yeni tohumlar ekme zamanı. İşte tam böyle bir dönemde Tantra ile tanıştım. Videomuzun asıl konusu olan Tantra'nın hayatıma neler kattığından bahsedeceğiz.
O yeni tohumlar toprağa ekildikten sonrasında tabii ki bir süre geçmesi gerekiyor. Hemen her şeyin yeşillenmesini bekleyemeyiz. Tabii ki ben de o tohumları toprağa ektikten sonra sabırla sulayarak her gün düzenli, istikrarlı bir şekilde bıkmadan, usanmadan aynı heyecanla ve aşkla o tohumları suladım, bekledim ve artık hayatımda filizlerini toprağın altından yavaş yavaş vermeye başladı. Peki Tantra ile nasıl tanıştım? Onu nasıl keşfettim? Ya diyorum ya, bu bir yolculuk. Yolculuk esnasında belirli duraklar var ve sen her durduğun durakta yeni bir şey öğreniyorsun. Ben Tantra ile tesadüfen tanıştım aslında. Gerçi tesadüf diye bir şey yoktur evrende ama tesadüfen karşıma çıktı ve tam benlik bir öğreti olduğunu fark ettim. Önceleri yalnızca cinsellikle ya da erotizmle ilgili bir öğreti olduğunu düşünüyordum. Ki Tantra'ya karşı maalesef ki böyle bir ön yargı var. Fakat araştırdıkça, derinlerine indikçe aslında Tantra'nın cinsellik, yani yüzeysel bir bakış açısıyla baktığınız zaman evet, cinsellik, cinsel enerjinin dönüşümüyle ilgili evet, ama biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakıp daha büyük resme baktığın zaman aslında farkındalıkla ilgili bir öğreti olduğunu görüyorsun sevgili dostum. Yani cinsel enerji, libido enerjisi, bunu yaratıcı enerjiye dönüştürme öğretisi gibi de düşünebilirsin. İşte tam bu noktada tam benlik bir öğreti olduğunu fark ettim. Beni takip eden arkadaşlarım bilir. Ben Osho'yu çok severim. Osho'nun kitaplarını çok severim. Hatta burada bir Tantra kitabı var. Osho'nun, şimdi sana da göstereceğim. Belki okumak istersin, merak edersin, ilgini çeker. Osho'nun Tantra'ya bakışı, Tantra'yı anlatışı, yani onun gözünden Tantra bu kitapta anlatılmış. Bunu okuduktan sonra özellikle daha çok ilgi duymaya başladım diyebilirim Tantra'ya. Şöyle bir kitap sevgili dostum, parlamasını şöyle gösterelim. Evet, bu kitap ince bir kitap, çok kalın bir kitap değil. Çok kolay okunabilecek, rahatlıkla okunabilecek bir başucu kitabı olabilir. Tantra, Spiritüellik ve Cinsellik kitabın adı. Osho. Şimdi bu ve bunun gibi birkaç tane daha kitap var ama şu anda yanımda olmadığı için onları gösteremiyorum. Eğer isterseniz lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ben size onların isimlerini ayrıyeten söylerim. Şimdi bu şekilde kitaplarla, videolarla, araştırmalar yaparak Tantra'yı iyice öğrenmeye çalıştım ve sonra dedim ki ben bunu, yani bu yanlış anlaşılmayı düzeltip Tantra'yı olabildiğince naçizane doğru bir şekilde aktarmaya çalışayım. İnsanlar gerçekten onun ne olduğunu bilsin. Çünkü o kadar gerçekten bana iyi gelen ve hayatımı iyi yönde değiştiren bir şeydi ki belki bir kişiye bile faydası olsa benim için ne mutlu bana. Evet, bu şekilde Tantra ile tanıştım. Sonra dünyanın değişik yerlerinde ilginç Tantra tapınakları olduğunu fark ettim. Buraları araştırmaya başladım, seyretmeye başladım. Hatta şöyle bir hayalim var. Bir gün eğer imkanım olursa mutlaka o Tantra tapınakları, çok eski tapınaklar bunlar arkadaşlar. O tapınaklara gidip çekimler yapmayı hayal ediyorum. Ama bakalım, yani bu böyle bir hayal olarak buraya manifestleyelim bunu. İşte Hindistan'da var, Peru'da var. Yani dünyanın değişik yerlerinde böyle şeyler var ve çok çok eski tapınaklar bunlar arkadaşlar. Merak edenler internetten araştırabilir. Her neyse, ben bu şekilde Tantra'ya başladım. Önce tabii ne olduğunu tam olarak anladıktan sonra, yani fark ettikten sonra dedim evet, farkındalıkla ilgili bir şey bu Tantra ve libido enerjisini dönüştürmekle ilgili bir şey. Yaratıcılığını geliştiren bir şey. Yani yaratıcılık konusunda sana çok şey katacak bir şey. Şimdi yaşam enerjisi, ki yani cinsel enerji. Bu enerji senin yaşamının kaynağı olan enerji. Ve bu hepimizde var. Yani herkeste istisnasız olan bir enerji. Şey gibi düşün. Bir enerji kaynağı var ülkede. Yani her ülkede var bu gibi düşün. Fakat o ülke onu işletemiyor, kullanamıyor gibi düşün. Yani boşa harcanan bir enerji kaynağı gibi düşünebilirsin bunu. İşte onun verimli şekilde kullanıldığını, üretim için kullanıldığını düşün. Aynı şey. Yani böyle bir benzetme yapabiliriz aslında yaşam enerjisiyle ilgili. Evet, bu şekilde Tantra'nın
derinliklerine doğru inmeye başladım. Uygulamaya başladım. Bu arada bir günlük tutmaya başladım. O günlük tantraya başladıktan biraz daha sonrasında o günlük biraz daha notlar aldım ki belki burada aktarmak için, toparlayabilmek için ve günden güne neler değişti hayatımda, neleri fark ettim, bunları aslında fark edebilmek için o günlüğü tuttum. Şimdi günlüğü tabii ki şöyle göstereyim. Yani şöyle bir günlük. Tabii ki bunu tek tek okumayacağım seni sıkmamak adına. Ancak en önemli şeyleri buradan sana aktaracağım. Yani benim hayatımda tantraya başladıktan sonra neler değişmiş? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle tantra, şimdi bir şeyin hayata geçmesi için ilk önce fikir olarak gelir değil mi sana? Yani önce düşünürsün, kafanda planlarsın, sonra harekete geçersin gibi düşün. Tantra'daki olay senin önce farkındalığını uyandırarak enerji bedenini harekete geçiriyor. Enerji bedenindeki başlayan o hareket, kelebek etkisi gibi düşün. O hareket fiziksel bedenine sirayet etmeye başlıyor. Ben çok uzun zaman hareketsiz kaldım. Spor falan filan hak getire yani. İşte bu dönemlerinde, durgunluk dönemlerinde. Sonrasında tantra meditasyonlarıyla, tantra çalışmalarıyla farkındalığın artması, biraz daha değişmesi sonrasında gerçekten enerji bedenimde bir hareket olduğunu fark ettim. Daha enerjik hissediyordum kendimi ve sonrasında da düzenli spora başladım. Düzenli spor şöyle anlatayım. Her gün istisnasız her gün pilates yapıyorum. Çok kısa da olsa. Yani çok yorgunumdur, çok hastayımdır, çok geç kalmışımdır, dışarıdayımdır falan. Ne olursa olsun ona en az 15 dakikamı mutlaka ayırıyorum. Ve 2 günde bir de, bunu her gün yapmam çünkü mümkün değil. Sonuçta günlük işlerim var. Bir takım şeylerin de hallolması gerekiyor. Orada kendime zaman ayırmam gerekiyor. O nedenle 2 günde bir, yine istisnasız, hiçbir şekilde şaşmaz. 2 günde bir de yaklaşık 10 kilometre yol yürüyorum. Disipline ettim kendimi. Hayatımın içinde bir rutin olarak yerleştirdim. Bu kesinlikle şaşmaz. Ama ben dedim ya, yani bu tantra mı yaptı bunu? Hayır, tantra tek başına yaptı diyemem. Fakat tantra bu ateşi fitilledi, o kıvılcımı yaktı diyebilirim. Sonrasında da böyle hayatımda spor girdi ve şu an tabii ki kendimi çok daha enerjik, çok daha özgüvenli ve çok daha iyi hissediyorum. Çünkü spor gerçekten müthiş bir şeymiş. Ve bunu bir mecburiyet gibi yapmıyorum. Bu artık benim hayatımın bir günlük rutini. Şaşmayan, değişmeyen, dünyanın neresine gidersem gideyim değişmeyecek olan bir rutin. Evet, sonrasında bakıyorum yine şöyle günlük notlarıma, anlatabileceğim şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Tantra bana ne kattı? Tantra bir kere bana daha sakin olmayı ve daha yavaş hareket etmeyi öğretti. Şimdi bu senin için ne kadar önemlidir bilmiyorum ama benim için çok önemliydi. Çünkü sabretmek, sakin kalabilmek, kendi merkezinde olmak. Yani şimdi bak, merkezlenmek çok önemli. İnsanın her kararını, her hareketini, her şeyini kendi merkezinden yapması lazım. Yoksa eğer ne kadar merkezinden uzaklaşırsan o kadar başkaları tarafından kontrole açık hale geliyorsun. Kendi merkezine yaklaşman çok önemli. Böyle durumlarda kim ne derse desin, fikir bile alsan insanlardan yine de kendi merkezinden karar veriyorsun. Dışarıdaki olaylardan çok fazla etkilenmiyorsun ve bu seni daha yavaş hareket etmeye, daha sakin kalmaya itiyor aslında. Ve bu bence müthiş bir şey. Yani benim için çok çok önemli bir şeydi. Hayatıma bunu kattı. Hiç acelem yok. Hiç panik yapmıyorum. Daha soğukkanlıyım. Yani bir şey hemen olsun değil. Akışa bırakıyorum. Akışa bıraktığım zaman o akışın güzellikleri bana zaten getiriyor her şeyi. O yüzden hiç panik yok. Daha sakinim. Nasıl olsa olur. Olursa olur, olmazsa olmaz. Tam olarak bu kafadayım. Tantra'nın bana kattığı en değerli şeylerden birisi de bu. Evet, bunlar böyle kronolojik sıraya göre oluyor. Yani günlükte en azından bu şekilde. Ama senin hayatında daha farklı şekilde sirayet edebilir. Bunun dışında üretim konusunda çok şey kattı bana. İşte kanalımla ilgili yeni fikirler. Mesela bu seri bitiyor. Bu video Tantra serisinin son videosu. Belki bundan sonra bir Tantra meditasyonu yayınlayabilirim. Yani Tantra'yı tanımak,
onu hissetmek, ona başlayıp onunla tanışmak isteyen arkadaşlar için güzel bir tantra meditasyon videosu bu videodan sonra belki yayınlayabilirim. Ama bu seri bittikten sonra yine bomba gibi bir seriye başlıyoruz. Arketip serisine başlayacağız. Onun hazırlıkları da bitmek üzere. Çok çok önemli bir seri. Çok çok önemli. Çok heyecanlıyım bu yüzden. Yani üretim konusunda da işte hem YouTube kanalımla ilgili olsun hem diğer yaptığım işlerle ilgili olsun bana inanılmaz fikirler veren, o yaratıcı enerjimi geliştiren bir şey oldu aslında diyebilirim. Bunun dışında yeniden sosyalleşmeye başladım. Fakat bu kez daha benlik insanlarla, aynı frekansta olduğum, aynı dili konuştuğum, pozitif enerjili, ortak çok noktamızın olduğu insanlarla artık tanışmaya, onlarla sosyalleşmeye başladım. Hani artık diyorum ya ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Bir şekilde sosyalleşmeye ihtiyacımız var ama bu sefer yepyeni bir çevre, yeni bir Sibel, yeni bir hayat. Eski hayata teşekkür edip onunla vedalaşıp artık yeni bir hayata geçmek, bunun için de yeni bir düzen kurmak ve yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir sosyal çevre demek bu da. Bu şekilde ufak ufak sosyalleşmelere tekrar başladım yine Tantra'dan sonra. Bunun dışında bakıyorum yine notlarıma. Daha özgüvenli ve daha cesur davranmaya başlamışım. Şöyle, önceden olsa söyleyemeyeceğim şeyleri ya da atamayacağım o mailleri, yapamayacağım teklifleri, konuşamayacağım şeyleri artık çok daha rahat ve akışta yapmaya başladığımı fark ettim. Daha cesur, daha özgüvenli. Ya ben bunu söyleyeyim, yapayım. Olursa olur, olmazsa olmaz sakinliğinde aynı zamanda, yani bu şeyde yani ille de olsun diye değil. Şansını deneme konusunda daha cesur adımlar atmaya başladığımı fark ettim. Ve gerçekten şöyle bir farkındalık yaşadım. Bu da benim için oldukça önemli bir farkındalıktı. Eskiden olmayan ve beni olmadığı için üzen şeylerin aslında benim ne kadar hayrım olduğunu fark ettim. O şey olmadı, olmaması gerekiyordu. Çünkü o şey bana göre değildi. İlk önce bunu anlayamıyordum, üzülüyordum belki. Ama şu anda fark ediyorum ki evet, olmaması gerekiyormuş. Çünkü o bana göre değilmiş ya da ben ona göre değilmişim. Bunu görebildim, bunu fark edebildim, bunun şükrünü yaşadım. Bir de böyle bir tarafı oldu benim için. Bu benim için çok önemli bir farkındalıktı. Asla küçümsenecek bir şey değildi. Bunun dışında şuraya bir şey yazdım. Şimdi ne olduğunu merak ettim. Bir bakacağım. Yani bakalım o tarihte ne yaşamışım. Ya bunun ne olduğunu şimdi burada anlatmayayım ama şöyle söyleyeyim. Daha kendime yakın, daha ben gibi, daha yani insan kendiyle öyle bir tanışıyor ki bu benmişim diyorsun ya hani, çünkü o zamana kadar tanışmadığını fark edemediğin bir yönün, onu öyle bir şeyi fark etmişim, onu yazmışım buraya da, neyse detaya girmeyeyim, çok da önemli değil yani detayı. Önemli olan burada bize ne anlatmaya çalıştığı aslında bu şeyin. Dediğim gibi daha çok kendime yaklaşmışım, daha çok ben gibi hissetmişim. Ben bunu istiyormuşum, ben bunu istemiyormuşum aslında gibi. Yani bir şey benim fikrim mi, benim kararım mı, yoksa bir başkasına ait bir şey mi? Benim olduğunu düşündüğüm ama başkasına ait bir fikir mi? Bunun ayrımını çok iyi yapabilmeye başlamışım aslında. Evet, bu şekilde. Daha sonrasında yine bir farkındalık anını yazmışım. Bakalım. Bu da şeyle ilgili. Evrenin bir dili var. Bu dili okumaya, o dili öğrenmeye başlamakla ilgili. Tıpkı yeni bir yabancı dil öğrenmek gibi. Yani evren bir takım işaretler koyuyor ve o işaretleri okumaya başlıyorsun. O sembolleri okumaya başlıyorsun. Sana resmen bir harita çiziyor gibi düşün. Yani şöyle sana yol haritanı çiziyor fakat açık açık yazılmamış hiçbir şey. İşaretlerle çizilmiş bir harita ve sen o işaretleri artık okumaya başlıyorsun ve ok yönünde ilerliyorsun gibi düşün. Yine bu şekilde bir farkındalık yaşamışım. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Bunun dışında gerçekten tesadüf diye, birçok kişinin tesadüf diye adlandırabileceği ancak asla tesadüf olmayan ilginç karşılaşmalar, ilginç tanışmalar yaşadım. Çok yakın bir zamanda aslında. Ve beni fazlasıyla şaşırtan ve karşı tarafı da fazlasıyla şaşırtan
ya böyle bir şey nasıl olabilir ki dedirten ama aslında asla tesadüf olmayan, sadece aynı frekanstaki benzer ruhların, aynı rezonanstaki benzer ruhların karşılaşmaları gibi. Yani önceden olsa işte bunu anlayamazdım, bunu okuyamazdım ama dedim ya az önce, işaretleri okumak, sembolleri okumak ve artık şaşırmamak, tesadüf diye bir şeyin olmadığına inanmak, o yolda ilerlemek. Ya o kadar tatlı karşılaşmalar ve tesadüfler oldu ki, tesadüf diyorum ama işte adı öyle olduğu için. Çok tatlı karşılaşmalar, çok güzel sohbetler ve bana ilham veren kişiler bunlar. Yani o kadar güzel ilham veriyor ki, onu bir insan olarak görmenin ötesinde onu bir ilham kaynağı gibi bir ruh. Aslında şöyle, yani karşımdaki kişiyi, benim için en azından böyle, karşımdaki kişiyi bir insan olarak, işte kaşı olan, gözü olan, saçı olan böyle bir insan olarak görmenin ötesinde onun ruhunu görmek, ruhunu görebilmek. Yani böyle şeyler yaşıyorum son zamanlarda ve gerçekten çok güzel, çok tatlı sohbetler oluyor. Arkadaş çevremin böyle insanlardan oluşmaya başlaması beni mutlu ediyor açıkçası. Etrafımda böyle insanlar görmekten çok hoşlanıyorum. Bence insan ilişkileri birbirini sıkan, boğan, acı veren, bir şekilde aşağıya çeken ilişkiler olmamalı. Bence arkadaşlık olsun, dostluk olsun, aşk olsun, fark etmez. İlişki iki tarafı da yukarı çıkarmalı. Yani beslemeli. Karşılıklı insanlar birbirini bir şekilde beslemeli. Bir tık yukarı çıkarmalı diye düşünüyorum. Geçmişime baktığımda çoğu yerde birbirini aşağıya çeken, karşılıklı olarak bir ilişkiler silsilesi gibi. Fakat şöyle, onun da olması gerekiyordu zaten. Çünkü bir şekilde gelişmek için, ruhun gelişmesi için bu şarttı. Ancak ben bundan sonrası için, en azından kendi hayatım adına, daha böyle beslenebildiğim, besleyebildiğim, bir şeyler birbirimize katabildiğimiz ilişkiler kurmak taraftarıyım. Böyle bir çevrede olma taraftarıyım. Ve böyle insanlarla karşılaşmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani bu bir çıkar ilişkisi gibi değil. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Ruh olarak ya da bir şekilde o insanın hayatına dokunabilmek, enerji olarak yükseltebilmek, aynı şekilde sen de öyle. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Senin enerjin nasılsa karşında da öyle enerjiye sahip insanlar geliyor. Öyle kişilerle karşılaşıyorsun. O yüzden işte o enerjiyi değiştirmek, yükseltmek anlamında Tantra harika bir yol diyebilirim. Bu arada Tantra'ya başlamak isteyen arkadaşlara ufak birkaç tavsiyem olacak. Yani bilmeniz gereken şeyler var. Benim de başta bazı yanlış beklentilerim oldu. Ancak bunları zamanla fark ettim. Şimdi seninle onları paylaşmak istiyorum. Birincisi, Tantra bütün sorunları çözmüyor. Yani bütün problemlerim hayatımdan gidecek, harika bir hayat yaşayacağım gibi değil. Yani Tantra sorunları çözen bir araç değil. Onu öncelikle söylemek istiyorum. İkincisi, Tantra seni bir gecede değiştirmiyor. Bu bir süreç. Yani sürece güvenmeli, istikrarlı bir şekilde uygulamalı ve kendine güvenmelisin. Bir gecede olmayacak, yavaş olacak ama sağlam olacak. Üçüncüsü, kesinlikle disiplin isteyen bir şey. Yani disiplinli olacaksın, istikrarlı olacaksın, bırakmayacaksın, yılmayacaksın. Küçük küçük de olsa devam edeceksin. Yapamıyorum, farkındalığa erişemiyorum, İşte o vibe'ı yakalayamıyorum. Hayır, devam edeceksin. Ufak ufak da olsa, küçük minik bebek adımlarıyla da olsa yürümeye devam edeceksin dostum. Dördüncüsü, sürekli iniş çıkışlar olacak. Yani düz bir çizgide ilerlemiyorsun. Buradan başlayıp hop yukarı değil. İniş çıkışlar olacak bu süreçte. Hayatta zaten hep iniş çıkışlar vardır. Yani sürekli iniş çıkışlar var. Bunu kabullenmek gerekiyor. Hep iniş çıkışlar olacak, yine olacak. Benim hayatımda da öyle. Şu an hala oluyor. Zaman zaman düşüyorum, zaman zaman çıkıyorum. Ve bu böyle devam edecek ne olursa olsun.
Hayatın bir kuralı bu aslında. Kalp ritmi gibi. Hatta şuramda bir dövme var. Bu dövmede aslında hayatın iniş çıkışlarını anlatan bir sembol olarak oraya kazıtmıştım. Evet, sürekli iniş çıkışlar olacak dedik. Ve en önemlisi değişimi, yani en büyük değişimi dışarıda değil, içeride fark etmeye başlayacaksın. İlk önce değişim içeride başlayacak bu süreçte. Sonrasında zaten dışarıya yansıyacak. Karşına çıkan insanlarda yansıyacak. Günlük karşılaştığın, hiç tanımadığın, selamlaştığın insanlara yansıyacak. Girdiğin ortamlar, önüne çıkan fırsatlar her şeye yansıyacak. Ama önce değişim içeride başlayacak. Evet, Tantra'ya başlamak isteyenler için bunları da küçük böyle notlar şeklinde söylemek istedim. Şimdi toparlayacak olursak, Tantra bana ne kattı? Artık daha sakinim. Olaylara verdiğim tepkiler değişmeye başladı. Bununla ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum. Olaylara verdiğimiz tepkilerle ilgili. Çünkü bu çok önemli bir konu. Olaylara verdiğim tepkiler değişmeye başladı. Yani daha öncesinde aslında olaylar aynı. Belki yaşadığım olaylar. Fakat verdiğim tepkiler değişiyor. Az önce anlattım ya, daha sakinim, daha kabullenmiş bir haldeyim. Dolayısıyla tepkiler değişmeye başladı. Bu benim için çok güzel bir şey. Kendimi daha iyi gözlemlemeye ve tanımaya başladım. Yani işte o farkındalık anları var ya, şu an ne oluyor? Aslında soru bu. Şu an ne oluyor? O farkındalıkla kendimi daha iyi gözlemlemeye ve dolayısıyla da daha iyi tanımaya başladım. Kendimle tanışmaya başladım dostlar. Yani bu müthiş bir şey. Artık eskisi kadar kolay dağılmıyorum. Hani dedim ya, iniş çıkışlar olacak. O inişler olduğunda ya da olumsuz bir şey olduğunda artık kolay dağılmıyorum. Çünkü neden? Daha merkezliyim. Kendi merkezimdeyim. Dolayısıyla dağılmadan olayı olgun bir şekilde karşılayıp yoluma devam edebiliyorum. Ve şunu çok iyi biliyorum ki geçecek. Bu çok önemli. Geçecek. Bunun farkındayım artık. Kendime daha fazla güveniyorum her konuda. Ve en önemlisi de artık pozitif düşünmek için kendimi zorlamıyorum. Doğal akışında oluyor pozitif düşünmek. Ve çok dürüst bir şey söyleyeyim mi? Bunların hiçbiri hayatımdaki sorunları gerçekten ortadan kaldırmıyor. Ama benim o sorunlarla baş etme şeklimi değiştiriyor. Çünkü dediğim gibi sorun hep olacak. Önemli olan o sorunlarla nasıl baş edebildiğimiz. Peki bugün nasıl bir ruh halindeyim? Şu anda bu videoyu çekerken belki hayatımın en mükemmel döneminden geçmiyorum. Hatta son zamanlarda kendimi bir tık boşlukta hissettiğimi söyleyebilirim. Hani dedim ya videonun başında, bu videoyu çekmek için tam 4 hafta bekledim. Yani aşağı yukarı 4 hafta bekledim diye. İşte o boşlukta hissetmekten kaynaklı aslında. Ama eskiden olsaydı o boşluk beni tamamen içine çekerdi. Şimdi ise bunun da artık hayatın bir parçası olduğunu biliyorum. Bu seri boyunca benimle yürüyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizler bana bu yolda yalnız hissettirmeyen yol arkadaşlarımsınız. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Tantra serisi burada bitiyor ama elbette ki kendimizi tanıma yolculuğumuz asla bitmiyor. Asla da bitmeyecek. Bundan sonraki videolarda insanın farklı yönlerini, bilinçaltını ve arketipleri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Evet, yine bomba gibi bir seri geliyor. Arketip serisine başlıyoruz dostlar. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Arketipleri didik inceleyeceğiz ve sen de kendi arketipini bulacaksın. Kendi arketipin nedir? O senin yaşam amacın, gerçekleştirmen gereken, o arketip, yaşaman gereken, belki içinde uyuyan o potansiyel nedir? Bunları didik inceleyeceğiz sevgili dostum. Ve kendimizi keşfetme yolculuğunda çok önemli bir adım daha atmış olacağız. Ve bu yolda kendimizi keşfetmeye birlikte devam edeceğiz. Tantra her gün mutlu olmak değildir. Bazen bütün pratikleri yaparken bile insan boşluk hissedebilir.
Asıl mesele o boşluğun içinde kaybolmamaktır. Belki de hepimiz bir gün ansızın değişmeyi bekliyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımda şunu görüyorum. İnsan bir günde ansızın değişmiyor. O kişi attığın her adımda, her yürüyüşte, her vazgeçmek isteyip de yine de devam ettiğin günde ve kimsenin görmediği o küçük seçimlerinde sen farkında olmasan da yavaş yavaş inşa ediliyor. Sonra bir gün dönüp arkana baktığında şunu fark ediyorsun. Aradığın kişi zaten sendin. Sadece her gün biraz daha görünür hale geliyordun. Arketip serisinde görüşmek üzere güzel dostum.